Evet, bugün size bir yemek yapacağız. Evde yemek yapmaya karar verdik. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önce yapmıştık dans eden karides çipsleri. Bu keklerin adı Ban Ba, Ban Yalao. Ne olduğunu açıklayacağım sonra. Chagio. No, Chagio is this. Yeah, spring roll. Acı olmazsa olmaz. Sarımsak ve acı biber ve limon. Bu da soya. Bu sarılmış şeylerin içerisinde bakın karides ve sebzelerden var. Bazı sebzelerden var ama bunun içerisindeki temel nokta bu karides. Sebzelerimiz de burada arkadaşlar. Bunlar da bekliyor. Yıkandı bir güzel. Got it. Sarımsak koyuyor. Pepper. Karabiber tohumları atıyor. Soybean sauce. Soya fasulyesi sosu. Oil. Ve susam yağı. This it. Cevizli biftek parçalarıyla karıştırıyor. Ve bir tane soğan aldı. Soğanı da şöyle bize gösteriyor. Bunları Onion, yağda kızartacak. onion, beef. Soğanla beraber yağda kızartacak. And you can wait 15 minutes. 15 dakika kadar bu şekilde beklemesini söyledi. Soya sosu, yağ, sarımsak, ceviz bu şekilde bekliyor. Bu tatlı sadece basit bir tatlı değil. Bambo aynı zamanda fermantasyon tekniklerini, tarımsal mirası da kendi içerisinde barındırıyor. Bambo'daki o bo, emeklemek, tırmanmak fiilinden geliyor. Buharda pişirme sırasında hamurun kabın kenarlarına doğru yükseldiği için bu ismi vermişler yıllar önce. 1895 tarihli bir sözlükte bile bu kek geçiyor. Bu bayağı bildiğiniz bir orijinal Vietnam yemeği olduğu için çekiyorum. Yoksa her yediğimiz yemeği çekmiyorum çünkü bazılarının özelliği yok ama bu Vietnam'a özgü bir ev yemeği. Ustamız da yapmaya devam ediyor. İnanılmaz lezzetli yemek yapıyor. Çok şanslıyım. Yavaş yavaş geliyorlar. This sauce. The fresh water. Arkadaşlar bir suyla, taze su diyecektim. Tatlı su yani bildiğimiz içtiğimiz suyla bu balık sosunu birazcık yoğunluğunu azaltıyor. Çünkü normalde çok yoğun. Biliyorsunuz sirke gibi fermente ediliyor. Sugar. No, why sugar? And has a little when we make fish sauce in Vietnam. Okay, a little bit. Ben şeker koymayalım dedim ama şeker konuluyor arkadaşlar. 2 kaşık şeker attı. Sanırım fermentasyonu ile ilgili bir şey yapıyormuş kimyasal. Onu o şekilde karıştırması gerekiyormuş anladığım kadarıyla. Limonu aldı. Bakın bu her zaman yediğimiz o balık sosunun evde hazırlanışı. Chilies. Biber, kırmızı biber ve sarımsak koyuyor şimdi içine. Hazırlamaya devam ediyoruz. Biyoaktif peptitler denilen fermantasyon sırasında proteinlerin parçalanmasıyla ortaya çıkan küçük peptitler. Bu önemli arkadaşlar. Küçük peptitler yani bir protein deposu aynı zamanda bir sağlık deposu. Fermante edilen her şey eğer fabrikaya düşmediyse özellikle elde yapılıyorsa zaten sağlık deposudur. Balık sosu yapılan araştırmalarda akademik metinlere baktım arkadaşlar. B12 deposu olarak söyleniyor. Aynı zamanda demir var ve özellikle Vietnam'da kansızlık çeken insanlara daha fazla balık sosu öneriliyor. B12 ve demir deposu. Geçmişte dalgıçlar ya dalgıç demeyelim dalan insanlar yani
doğrudan doğruya herhangi bir teknoloji kullanmadan Vietnam'da kıyılarından dalıp işte istiridye bulan, midye bulan insanlara bundan içiriliyormuş vücut ısısını dengelemesi için. Bu balık sosu yani Vietnam'ın hemen hemen bütün besinlerinde görebilirsiniz. Her yerde var yani. Şimdiye kadar geldiğimden beri balık sosu tüketiyoruz. Tavayı ısıtıyor ve az önce pişen yağdan bir parça tavaya koyuyor. İlk olarak sarımsağı koyuyor. 2 kaşık sarımsak. I think you can put 3. I love garlic. You can put 3. I love it. Evet, 3. Hatta hepsini koy dedim. Yani şu anda hepsini koyuyor. Ve şimdi etler yavaş yavaş gidiyor. ...1600 dereceye getirdi. 1600 derecede pişiriyor. En yüksek ateşte değil ama orta yüksek diyebiliriz. Biraz sararttı. İnanılmaz derecede gözlerimizi yapıyor sarımsak. Ev komple sarımsak koktu arkadaşlar. Çok doğal bir sarımsak bu. Evet, şimdi soğanları koydu. Yaklaşık 4-5 dakika, 5 dakika olmadı ya, 3 dakika sonra soğanları koydu. Ben de kedi gibi yanında bekliyorum böyle. Buradaki yemeklerde et genellikle biraz çiğ kalıyor. Az pişiriyorlar eti. Yani hep onu fark ettim. Hiç böyle çok pişmiş bir et çok nadir. Belki böyle barbekü falan yani mangal tarzında şeylerde yapıyorlar. Ama onun dışında bu tip yemeklerde, fa'da da öyle. Hep et az pişiyor. Hafif bir pembelik kalıyor arkadaşlar. Yani gerçekten hiç buradan ayrılmayı düşünmüyorum ama bir gün başka bir ülkeye gidersem balık sosunu çok özleyeceğim. Biraz böyle pişmeye devam ediyor aslında arkadaşlar. Yani altını söndürdü ama tavanın üstünden almadı. Çünkü hatta ben alıyordum. Hayır dedi, öyle kalsın. Bundan bir tane alsam ne olur? Şöyle balık sosuna batıralım. Mükemmel. Muhteşem arkadaşlar. Böyle balıklı börek gibi bir şey bu. Evet, şimdi salataları şöyle tabaklara koyuyoruz. İçinde Vietnam'a özgü şeyler de var. Nane de var. Filizlenmiş fasulye var. Şuna bayılıyorum. Filizlenmiş fasulye dediğim bu arkadaşlar. Noodle. What is that? Noodle. Bu da noodle arkadaşlar. Pirinç noodle'ı. Pişmiş bir pirinç noodle'ı. Marketten böyle pişmiş noodle alabiliyorsunuz. Put water too. Yemeğin suyunu da koyabilirsin dedim. O da koyacağım zaten diye kafasıyla işaret etti. Tipik bir Vietnam sofrasını gösteriyorum size şu anda. Bir ev sofrası. Hemen hemen her evde pişiyor bu. Yani böyle çok özel değil. Hani nasıl söyleyeyim, özel değil derken muhteşem bir yemek bence de. Ama yani özel bir gün anlamında değil. Her gün pişebilen bir yemek. Vietnam'da ve Japonya'da çok fazla yeniliyor, tüketiliyor bu yosundan. Fakat ben burada da yemeği tercih ediyorum. Çünkü yemeğe karıştırdığınızda güzel oluyor. Tek başınayken çok sağlıklı her şey gibi berbat. Ama şöyle yemeğe karıştırdığınızda çok hissetmeden bir ilaç niyetine yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu balık sosunu da bu şekilde sarımsaklarından bol alarak üzerine ekliyorum. Biraz da acısından alıyorum.
Yanmayı kabul ediyorum. Evet. Şundan bir deneyelim dostlar. Salatasından da alalım. Birazcık yosunumuzdan da alalım. Ya da önce yosunumuzdan almayalım. Sadece bakın. Şöyle. Çok güzel. Muhteşem olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. It sounds okay. Wonderful. Wonderful. Arkadaşlar hemen şunu da söyleyeyim. Bütün yemeğin toplam fiyatı, yani bütün, şimdi bitirdim ama bunu görmüştünüz. Bu börek, bu salatalar, kekler, mango. Şu yosun değil. Yosunu daha önce almıştık. Ama şu sabahki alışverişimizin toplam fiyatı 242.000 VND. 242.000 VND. Bu muhteşem yemeğin adı Bumba Sa. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzel.